Einstein'ın görelilik teorisi, kütleli cisimlerin uzay ve zamanı bükebildiğini ifade eder. Örneğin aktif bir yıldız, galaksi veya kara delik bulunduğu yerdeki uzay ve zamanda çarpılmalar yaratır ve aynı zamanda teorik olarak bazı nesnelerin oluşumuna izin verir. İşte Einstein-Rosen köprüsü, yani bilinen adıyla solucan deliği bu nesnelerden bir tanesidir. Madde ve enerjinin uzay ve zamanda hangi formda eğrilik yaratmasını isterseniz, Einstein'ın alan denklemlerinin çözümlerinde bu tür sonuçlara ulaşabilirsiniz. İki farklı çöküntü ve aralarında bir bağlantı. Veya kum saati formunda ya da tek bir sayfanın bir tarafını diğerinin üzerine katlayıp aralarında köprü bağlantısını oluşturduğunuzda zihninizde canlandırabileceğiniz solucan deliği formları elde edersiniz. Fakat kötü haber şu ki, bu canlandırmaların, çizimlerin tamamı yanıltıcıdır. Çünkü bu deliklerin kapıları, gezginler için içlerine dalacağı çöküntüler şeklinde değil, aksine 3 boyutlu küreler şeklinde görünecektir. Yani var olacakları uzay geometrisini 2 boyutlu kağıda aktarmaya çalışmak yanılgılara sebep olacaktır. Fakat yine de temel olarak zihnimizde canlandırabilmek için yeterli görüntülerdir. Solucan deliklerini kullanarak evrende uzun mesafeler arasında çok kısa sürede seyahat edebilir, zamanda yolculuklar yapabilirsiniz. Herhangi bir teknolojiyle gidilmesi şu anda imkansız olan 1 trilyon yıldıza ev sahipliği yapan ve yaklaşık 2,5 milyon ışık yılı uzaklıktaki gözle görülebilen en uzak gök cismi Andromeda galaksisine bu tünelden geçerek belki de 10 saniye içinde gidebilirsiniz. Benzer şekilde galaksimizin merkezinde 26 bin ışık yılı uzaklıkta kara deliğimizin olay ufkunun dışında güvenli bir yere inip görünmeyeni görmek isteyebilirsiniz. Mekansal atlamalar dışında zamanda ileri ya da geri gitmek isterseniz aklınıza ilk gelmesi gereken göksel yapılar yine solucan delikleri olmalıdır. Geleceğe gitmenin yollarını artık biliyoruz. Bunun için solucan deliklerine ihtiyaç yok. Yoğun kütle çekiminin olduğu yerlerde bulunmak veya ışık hızına yaklaşmak bizi geleceğe taşıyabiliyor. Fakat solucan delikleri geçmişe de giden kapıları araladığı için diğerlerinden bir adım öne çıkıyor. 1962 yılına dek fizikçiler solucan deliklerinin durağan, sonsuza dek değişmez olduğunu düşündüler. Ne var ki sonradan John Wheeler ve öğrencisi Robert Fowler zannedilenin aksini keşfettiler. Solucan delikleri doğuyor, genişliyor, küçülüyor ve kapanıp yok olarak ardında 2 adet tekillik bırakıyordu. Yalnız büyük bir sorun vardı. Doğma ile yok olma arasındaki süre o kadar hızlı gerçekleşiyordu ki hiçbir şey, ışık bile solucan deliğinin içinden geçerek bir taraftan diğer tarafa ulaşacak zaman bulamıyordu. Deliğe girip diğer tarafa ulaşmaya, solucan deliğinin içinde seyahat etmek isteyen herkes ya da her şey kopma noktasında yok oluyordu. Evren, eğer olur da bir şekilde kütle çekim sahibi madde içermeyen küresel bir solucan deliği yaratırsa bu şekilde davranır. Einstein'ın görelilik yasaları bunu emrediyor çünkü. Evrende oluşmuş veya oluşturulmuş solucan deliklerinin en büyük sorunu kütle çekiminin etkisiyle anında kendi kendine kapanmasıdır. Açık tutmak mümkün değil. Kütlesi ve enerjisi olan herhangi bir şey, örneğin siz, örneğin proton, örneğin ışık, solucan deliğine sokulduğunda kütle çekimi anında deliği kapatıyor. Solucan deliği açık ve geçilebilir tutmak için deliğin yerçekimsel çökmesine karşı bir tür kuvvet sağlamak zorundayız. Bunun için de negatif enerji veya negatif kütle gerekiyor. Yalnız negatif enerji veya negatif kütle, evrenin içinde alelade bir yerden çekip öylece çıkarabileceğiniz şeyler değil. Negatif maddeyi pozitif kütle ve enerjiye sahip antimadde ile karıştırmayın. Madde ve antimadde çarpıştığında, örneğin elektron ve pozitron, her zaman pozitif enerjiye sahip gama ışınları salacaktır, negatif enerji değil. Bu yüzden solucan deliklerini açık tutmak için antimaddeyi kullanamazsınız. Negatif madde, uzay ve zamanı maddenin tersi yönde büker. Yani iki negatif madde karşılaşsa birbirini çekmek yerine itecektir. Bilim insanlarının solucan deliklerinin ağızlarını açık tutabilmek için ihtiyaç duyduğu bu itici özelliğe sahip maddeye egzotik madde deniyor. Böyle bir madde bulunabilir ve solucan deliğinin ağzına yerleştirilebilirse, deliğin kendi üzerine çökmesinin engellenebileceği ve güvenli geçiş için alan yaratılacağı öngörülüyor. Bazı bilim insanları solucan deliklerini açık tutmak için negatif yüklü iki kara deliğin kozmik sicimlerle bağlanabileceğini öneriyorlar. Bunları sicim teorisindeki boyutsuz titreşen sicimlerle karıştırmayın. Kozmik sicimler büyük patlamadan hemen sonra saniyenin ilk kesirlerinde oluşan protondan daha az genişliğe sahip yüksek yoğunluklu egzotik nesnelerdir.
Kozmik sicimler sıfırdan farklı çok küçük bir kalınlıkta olup milyonlarca veya milyarlarca ışık yılı uzunluğunda olabilirler. Sonsuz bir evren içinde sonsuz uzunlukta olurlar ya da kendi üstüne kapanan ilmekler şeklindedir. Ayrıca öylesine yoğun ve ağırlardır ki 1 santimetre kozmik sicimin 10 milyar çarpı milyon ton olduğu kabul edilir. Kozmik sicimlerin taşıdığı yüksek yoğunluklu kütle etrafındaki uzay zaman geometrisini eğecek kadar büyüktür. Fakat kozmik sicimler negatif basınca sahip olsalar da zayıf enerji koşuluna uydukları için negatif enerji yoğunluğuna sahip değillerdir. Negatif enerjiye sahip olmayan hiçbir şey egzotik madde değildir ve bu sebeple deliği açık tutmak için kullanılamazlar. Dahası bugüne kadar kozmik sicimlerin varlığı ne görüldü ne de kanıtlandı. Solucan deliğini açık tutmayı başarabilir ve bir insanın ya da roketin sığabileceği büyüklüğe kadar büyütebilirsek, içine girildiğinde karşılaşılabilecek bir diğer sorun, delik içerisindeki uzay eğriliğinin sonsuza gitmesiyle boğazda meydana gelecek sıkıştırma etkisidir. Egzotik madde ile delik ağzının açık tutulması, boğazdaki daralmanın ve sıkıştırmanın önüne geçemediği için ek çözümler gerektirir. Bu alandaki son çalışmalar insanın hayal gücünü zorluyor. Evrende nereye bakmalıyız ya da nerede aramalıyız ki bir veya daha fazla solucan deliği bulabilelim? Rus bilim insanları, solucan deliklerinin bazı çok parlak galaksilerin merkezinde var olabileceklerini öne sürüyor ve onları bulmak için bazı gözlemler öneriyor. Bu teori, solucan deliğinden çıkan bir maddenin içeri giren madde ile çarpışmasının ne gibi etkiler doğuracağı teorisine dayanıyor. Hesaplamalar, böyle bir çarpışmanın teleskoplarla gözlemlemeye çalışabileceğimiz muhteşem bir gama ışını gösterimiyle sonuçlanacağını gösteriyor. Yani bazı galaksi merkezlerinde konuşlanmış süper kütleli kara delikler yerine solucan deliklerinin olabileceğini belirtiyorlar. Geçmişe gitmek yerine geçmişi görmek istiyorum derseniz işiniz nispeten kolay. Bulutsuz, ışık kirliliğinin olmadığı güzel bir akşamda başınızı gökyüzüne kaldırın, Cassiopeia takım yıldızı yani Kraliçe takım yıldızı veya Pegasus kanatlı at takım yıldızının oraları referans alarak Andromeda takım yıldızını görün. İşte 2,5 milyon yıl öncesini yani geçmişi görmektesiniz. Fakat ben bununla da yetinmiyorum. Gerçekten geçmişe zamanda yolculuk yaparak gitmek istiyorum derseniz bunun nasıl mümkün olacağını, teorik olarak nasıl mümkün olacağını bir sonraki videoda size anlatıyor olacağım.